Girdik galiba yayına hayırlısıyla. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün itibariyle dönmüş bulunuyorum tatilden. Öncelikle Baldur's Gate yayınları devam edecek. Herkes sakin olsun. Ben de çok özledim. Öte yandan dur geliyorum. Ya monitörler falan hep yamulmuş ya. Yani nasıl yamuluyor neyse. Şöyle Baldur's Gate'in çıkış tarihi normalde bu ay sonuydu biliyorsunuz. Ben de ona göre bir tatil planı yapmıştım. Sonra Baldur's Gate kendini öne kaydırdı. Öne kaydırmasıyla beraber ben tatilimi tabii ki öne kaydıramadım. Haliyle bir hafta sizinle çok Baldur's Gate'li geçti. Ondan sonrası da işte Baldur's Gate'siz bir haftamız daha oldu. Şimdi hepiniz Act 2'yi, Act 3'ü ağlatmışsınızdır. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Act 1'deydim zaten biliyorsunuz. Act 1'i daha doğrusu taze mi bitirmiştim? Hayır, Act 1'i ben daha bitirememiştim oyunda. Var düşün yani. Neyse geri döndük. Yapacağız artık Baldur's Gate yayınlarımız geri dönüyor. Onu ilk önce söyleyeyim çünkü çok yorumlara yazan olmuş. Baldur's Gate yayınları geri dönmeden önce ama beraber yapmamız gereken bir şey var. O da bugün Almanya'daki Gamescom fuarı başladı. Bakalım Gamescom fuarında kayda değer bir şey olmuş mu? Şimdi hep beraber bir onu izleyeceğiz. Daha ben izlemedim çünkü uçaktaydım Gamescom yayınlanırken açıkçası. Çok şey oldu arkadaşlar bu hafta. Onları bir konuşmak lazım. Starfield gelmiş, bir şeyler olmuş. Efendim ne Gamescom'da bir şeyler açıklanmış. Bir geldim bir haftadır bilgisayara uğramamışım. Her şey update olmuş. Bir şeyler olmuş da olmuş yani. Ondan sonra bakalım yani hep beraber giriyoruz yani. Artık ne olacaksa. Mert hoş geldin. Sefa Koyuncu hoş geldin. Emre Eynur, Ozan Gundi, Mehmet Borukan, Mert Okan Yapar hepiniz hoş geldiniz. Özlemişiz bilgisayarımızın başını da. Daha da bakalım neler olacak. Bunların hepsini göreceğiz. Bugün çok ilginç haberler düştü. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Ubisoft'a şey diyorlar. Daha doğrusu şöyle bir ilginç durum olmuş. İngiltere'de hatırlarsanız Activision Blizzard satın alması onaylanmamıştı. Bunu aşmak için Microsoft Ubisoft'a şeyi satacak. Blizzard Activision'ın oyunlarının streaming haklarını Ubisoft'a satacakmış Microsoft. Ama kendisi de tutuyor. Yani hem Game Pass'e eklenecek hem de Ubi Plus'a eklenecek. Böyle hala böyle bir şeyler falan oldu. Bir şeyler oldu. Orada ilginç bir durum var. Onun detaylarına henüz hakim değilim. Bir de üstüne bugün şeyi tükürdüler. Hayırlı olsun. Geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Hadi bakalım dediler şey geliyor. GeForce Now Game Pass entegrasyonu başlıyor deyip haber geçtiler. Bir şeyler oldu ya. Yani bir hafta tatile gidiyoruz. Hayır geçen hafta da biz nasılız biliyor musun? Yatay bakışta gündem yok. Şeyde gündem yok. Her şey Gamescom'u bekliyormuş bu arada. Ha iyi oldu. Güzel oldu bu arada. Ne güzel hep beraber üzerinden konuşuruz. Oyun haberlerinde konuşuruz. Mesut'la konuşuruz. Yatay bakışta konuşuruz falan filan. Şimdi ben bugün Gamescom'da ne açıklandı ne oldu falan hiç bilmiyorum. O saatlerde uçaktaydım. İndim. Geldim yayın açtım. Sizi de biraz özlediğim için çünkü. Öyle yani. Onu da reddetti İngiltere abi sen uçaktayken. Nasıl reddetti? 18 Ekim'e kadar inceleyeceğiz dedi çünkü vakit verdi. Onu hemen reddettiklerini sanmıyorum. Kardeşim. Kardeşim onu hemen reddetmemişler de. Tamam. Reddettilerse ben onların. Red Dead Redemption. Deniz Ulaş Karapınar hoş geldin. DLSS 3.5 geldi evet demin update'ini aldım onun. İlginç şeyler oldu gerçekten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Microsoft şimdi bir şeylerin haklarını Ubisoft'a veriyor. Seneye Ubisoft'u peşin paraya satın alacak.
Bir şey söyleyeyim mi? Lap diye satın alacak. Şu bir İngiltere ne yapmış bir ona bakın. Ben bir küçüğü alayım kendimi. Antep nasıldı biraz anlatıver. Antep'te değildim ya. Kaş'taydım. Kaş yaparken göz çıkarttık. Ay. Şu UK'de ne olmuş bir ona bakacağım. Blizzard Ubisoft. Bir bakalım neler olmuş. Keşke haberlerde çat diye Türk siteler çıkmasa. Türk siteler o kadar bindire bindire dallandıra dallandıra getiriyorlar ki haberi. Bu Türk siteler geçenlerde şey yaptılar, onu gördünüz mü? Vay işte Nusret'in dizisini yapıyor Disney diye. 1,5 sene önceki haberi sanki yeni habermiş gibi tekrar paylaştılar. Türk sitelerinde çıkan haberlere aşırı güvenemiyorum o yüzden. Verce'ye bakalım ama Verce bugün global paylaştım zaten. Ondan sonra yeni bir gelişme olduğunu bilmiyoruz. CMA de reddetmemiş henüz. Phil Spencer demiş ki bize tekel diyorlar. Halbuki bizim 2 elimiz var. Ya geçelim ya biz Gamescom izleyelim arkadaşlar ya. Chill chill. Chill chill. Chill chill. Her gün aradım durdum. Chill chill. Chill chill. Abi kardeşim senin Wattpad yorumlarını dinleyerek ders çalışıyordu. Yaptığın makarayı çok seviyor. Tıp kazandı geçen. Alırız bir tebrik. Vay helal olsun Erhan. Tebrikler ediyorum. İnşallah tıp kazansın da ben yaşlanınca bana baksın. Bana bak benim yayınlarımı dinleyerek tıp kazanan herkes dişçilik mişçilik. İleride bana bakacaksınız oğlum ha. Tamam mı? Haberiniz olsun. Bu dolandırıcı olan adamın etkinliği. Evet evet ama sektör buna kaldı. Yapacak bir şey yok. Get lan müzik falan verip de benim canımı sıkmayın. Her gün aradım durdum. Başladığı saati bulayım bir. 2 saat 57 dakika. Aha bir şeyler oluyor. Ulan bir şeyler oluyor. Aha. Güzel. Azıcık beraber video izleyelim ya. Video izleme içeriğidir artık bu. To the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Hayır, kendi official kanallarındaki ses patlaması çok kötü ya. İleride düzeliyor, tamam. Abi daha önce Gamescom'a gittiysen önerir misin? Elimde bilet var ama 3 saat yolum olduğunu hesap etmemiştim. Kardeşim önermem. Şöyle öneririm. Gamescom'un -1. katında çok güzel bir pazar kuruluyor. Oradan türlü türlü anime hentai tişörtleri, işte Assassin's Creed çantası, mantası falan, merchandise ve swag satın alabilirsin. Gideyim de biraz ıvır zıvırat satın alayım diyorsam Gamescom çok iyidir. Onun dışında Avrupalı kızlarla bira içeyim, ortamlarda kendimi göstereyim. Cosplay kızlarla sosyalleşeyim diyorsan Gamescom yine çok iyidir. Onun dışında fuar kısmında 2 saat oturup 3 ay sonra zaten oynayacağın oyunları bir de orada oturup bekliyorsun. Oyun tarafını hiç mantıklı bulmuyorum ben Gamescom'un ama oyun sektörünü seven binlerce insan bir araya gelip oradan oraya birbirlerine Covid bulaştırıyorlar. Hani o tarz bir sosyalleşme seviyorsan Gamescom iyidir yani. 1000 liram gitmeden önce abonelikleri çekmiş. Neyse ki banka param verir inşallah. Üzgün ve stresli bir geçmiş olsun. Ne oldu? Hasan Sabancıoğlu hoş geldin.
Ya ben buraları atlayayım. Buralarda ses sıkıntısı var. Zaten pre-show bu. Ha, show'un kendisi de ne kadar iyi bilmiyorum. Chat'te şimdiden çok şikayet ediyorlar ama chat spoiler vermişsin. Biz bakalım. Belki inanılmaz kaliteli falandır. Aşırı kalitelidir ama chat anlamamıştır belki de. Bir de öyle düşünelim. Bugün de öyle varsayalım. Azıcık ileriye sarıyorum. Pre-show adam. Pre-show adam. Ama güzel fragmanlar varsa da merak ediyorum ha. We're a corrupt president. Enjoys a bit too much power. But remember, welcome to the streets where anything is possible. Ya bu ses olayı çok irit ediyor ha. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. You know, gameplay on a bunch. Show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal too. The best Tuesday. Provide a nice, comforting. So glad you're here. I have so many questions. What's us stays us. Hi. Anticipated game. Aa, başlıyor. Okey. Şuradan itibaren izleyelim. Sercan Aslan sağ olasın. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Homeworld 3. Yani gelsin bakalım. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Geldi yine Jeff Fadıl. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Oha! Bestelerimi İnon Zur'a mı yaptırmışlar? Arkadaşlar İnon Zur'un ismini ben nereden biliyorum biliyor musunuz? Bilhassa Baldur's Gate tayfa. Bu aralar Baldur's Gate tayfamız çok ya. Bakınız. Baldur's Gate 2 İnon Zur. Aha. İşte İnon Zur'un vakti zamanında Baldur's Gate 2 için yaptığı. Baldur's Gate 2 bakın 23 sene önceki oyundan bahsediyorum. Tun tun tun. Tun tun tururun. Tun
tın tın. Tın tın tırırın. Yani Inonzur gerçekten RPG oyunlarında bir efsanedir. Fallout'un müzikleri falan da Inonzur elinden geçmişti vakti zamanında. Burada da hem Starfield'ın müziklerini Inonzur'un yaptığına çok sevindim. Çünkü herif gedikli ve çok başarılı bir rol yapma oyunu bestecisi. Hem de konuk da etmişler. Hadi bakalım. Inonzur for a very special performance. Maestro. Reise bak reise be. Kerem Erol hoş geldin. Neyi kesiyorsun ya? Logoyu video mu bakıyor? Hah. Bir şey. Oha, videoda reklam mı yapmışlar? Video derken yani CJ bu kanlı canlı insanlar mı bunlar? Live action galiba. Belli de olmuyor ki anasını satayım. CJ o kadar gelişti ki. Çiu çiu. Çiu çiu çiu. Çiu çiu. Askaley askaley. Çiu çiu. Keanu Reeves'e paraları yetmeyince çakma Keanu Reeves getirmişler abi ya. Bakar mısınız Allah aşkına? Şu adama desen ki kardeşim sen bir sonraki filminde John Wick 22 filminde John Wick'in kuzenini oynuyorsun, kardeşini oynuyorsun. Mahalleden kayıp kardeşi James Wick. John Wick'in kardeşi. Bu kadar bir insanın sakalı Polonyalı tetikçiye benzer mi ya? Arayıp bulmuşlar herhalde yani. Dar gelirli Keanu Reeves bulmuşlar buraya bir tane. Dar gelirli Keanu Reeves hem de şeyle sevişmiş. Flash'taki adamla. Flash'taki adamın ismi neydi? Flash'taki adamla Ezra Miller'la Keanu Reeves'in genetiklerinden ortak Polonyalı tetikçi çıkarmışlar. Yürü be aslan.
Kesin aldım be bu reklamdan sonra. Ne saçma bir reklam ya, yemin ediyorum. Saçma sapan reklamlar yapıyorlar ha. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys, okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Ya bu gerizekalılar türediler ha. Aşırı YouTuber tipi var bir de herifte. Tipinde meymenet yok, tipe bak. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act. Çocuk Türkiye'ye gelsin de YouTuber yapsınlar bunu. Maç sırasında sahaya atladım. That way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. Milletin işi We're gücü here to var yani. celebrate games, this community, and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Bozacının şahidi şuracı ya, yemin ediyorum. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on an adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, you know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, you know, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect?
Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this, and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. Bu Starfield nasıl olacak çok merak ediyorum. Sektörde kod dağıtmışlar birilerine. Bana gelmedi, haberim yok o yüzden. Zaten tatildeydim by the way, yani gelse de oynayamazdım. Öte yandan daha da dürüst konuşayım mı? Diablo oynarken araya Starfield gelse indirip kurup bakar mıydım ondan da emin değilim. Çünkü evet Starfield falan da. Yani Baldur's Gate'in yokluğunda Skyrim oynadık biz kral. Baldur's Gate geri döndü şu anda. O yüzden bakalım nasıl olmuş Starfield. Yani rezil olmasa kafi be benim için. Çatlar patlar oynarız. Ama bence Baldur's Gate 3'ün bu kadar iyi olmasını kimse beklemiyordu ha. Böyle bir şey var. Starfield doğru düzgün çalışsın. Uzayda gezelim. Bir keşifler yapalım. Birileriyle muhabbet edelim. Eyvallah yani. Hani daha ötesini beklemiyorum ben şu aşamada Starfield'dan. Ayıpsız çıksın. And next it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Ha şey mi bu? Yağmurluklu kız yağmurlunun rengini değiştiriyor. Küçük kabus 5 3 kaç oldu bu? That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you. Little Nightmares 1'i, Little Nightmares 2'yi hiç oynamadım. It's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with, Çok da ilgimi with the show. çekmediler I açıkçası. mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024.
Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Coralie. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened. Podcast yapıyorlarmış arkadaşlar. On the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Bakalım bu oyun patlayacak mı, tutacak mı asıl? Buna çok gazlandı herkes. Benim kafam var, ben bu kadar iyi söylemiyorum. Bak bunun kafası yok. Çal keke çal. Kalktı göç eyledi Çinli elleri el. Kalktı göç eyledi Çinli elleri. Ya bu oyun çıkmadı mı? Biz geçen sene oynamadık mı ya bu oyunu? Ben yayında çıldırdım hatta, bir tane tuşun timingini tutturamadım. FPS'te problem varmış. Biz bu oyunu oynamadık mı ya bu sene daha? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neydi bu oynadığımız oyunun ismi? Ha o Wolong. Bu Wukong. Ha bu Wukong, o Wolong. Okey. Hei Shen Hua'ymış ismi arkadaşlar. Şey gibi. Hem Narino hem de Naino diye 2 tane şarkı var ya, birbirinden ayrı şarkılar bunlar. Onun gibi ince yapmışlar. Küçük detaylar yapmışlar. Bu ne? Ne oluyor? XCOM? Ne bu? Resident Evil? Quake? Doom? Aha Doom geliyor galiba. Böcür.
Okay. Bu arada ben maymun oynamam ya. Allah Allah. Otomasyon mu? Konsola Age of geliyor galiba. Tatlı bir alkış. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. İnşallah annelerin adı aynı değildir. Too much. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Sen yokken daha iyiydik. This is awesome. Başın sağ olsun bu arada. Wow. What a great crowd. Bu adamın evlat acısı var. Ben bu adama eskisi kadar kızamıyorum. Bunun evladı intihar etti. Şaka yani bir yana. Eskiden Zack Snyder aşırı kızıp tetikleniyordum. Artık böyle şey oluyorum. Yani anladın mı? Böyle adama biz kötü konuştuk ama Allah öyle büyük bir çile verdi ki adama. Çok kötü yani. Kızamıyorum artık herif. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. İnşallah paranı kazanmışsındır Zack Snyder. Sana bayılmıyorum ama eskisi gibi laf da edemiyorum. Yazık günah. Vallahi üzülüyorum. It's insane. Başın sağ olsun I abi. know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created. We're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. Öte yandan yani Zack Snyder bu DC işlerinden sonra falan çok performans olarak da çok düştü. En son Netflix'e yaptığı bir tane zombi oğlu zombinin içinden zombi tükürüyor diye bir film yapmıştı hatırlarsanız. Yani çocuk filminden hallice bir şey vardı. Yani adamın yönetmenlik dilinde bir şey oturmadı aga. Oturacak gibiydi. Watchmen, Sucker Punch falan böyle sanki bir şey oturtacak gibiydi. Sonra işte allem oldu, kullem oldu falan.
Bu çektiği zombi filmi o kadar tuhaf bir filmdi ki, yani güzel desen güzel değil, kötü desen ulan göze de hitap ediyor ama bir yandan göze hitap ettiği kısımlar geçince çok da kötü oluyor. Lenslere sardı bir ara. Stanley Kubrick zannetti kendini. Özel lensler kullanıyorum falan dedi. Abi sen daha derdini anlatamıyorsun. Sen lense geçme. Yani neyse. Karışık bir herif yani Zack Snyder. Çok bayıyor beni. Ama mesela bir Episode 8'in yönetmeni olan Knives Out dayı gibi değil. Knives Out dayı hakikaten kamerası elinden alınması gerekli yani bence şu aşamada. Neydi ismi herifin? Gundikoğlu. Unuttum onu. Watchmen dizisi değil. Watchmen'in filmini Zack Snyder yönetmişti. I really loved like how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners. Bu adamın hakikaten şeye ihtiyacı var. Böyle bir senaryo ekibi. Hatta böyle nasıl söyleyeyim size, bir yönetmen falan olacak, tamam mı? Sonra Zack Snyder'a diyecekler ki kanka bak yönetmen benim, senarist bu arkadaş. Sen yardır yani. Ya bence yetenekli bir herif. Ama başıboş bırakılınca saçmalıyor. En kibar tabirle böyle anlatabilirim. Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds. But yani hakkını yemeyelim, hem Rian Johnson'dan hem de Taiki Waititi'den daha iyi yönetmen bu adam. Daha iyi senarist değil. Hatta senaryo açısından bence çok kötü gidiyor Zack Snyder. Senaryo açısından kesinlikle destek alması lazım. Yönetmen olarak bir yardımcı yönetmeni ya da kendisinin birinin yardımcı yönetmesi falan olması lazım. Ama herifin geekliğine, herifin yaptığı işin sonunu getirme tutkusunu falan beğeniyorum yani. İyi bir adam ama hiç tarzımız oturmuyor gibi hissediyorum. Böyle hissedersin ya bazen. Ben çünkü başta bunu tokatçı zannettim, tamam mı? Dedim ki Allah senin belanı versin falan. Çok kızdım ben bu herife. Sonra kızımız öldü. Ona rağmen döndü o DC'nin kendince bir tane evren kuruyordu ya DC. Zack Snyder's Murderverse. Yazılmış en kötü DC evrenlerinden bir tanesini yazıyordu sinemada. Niyeyse buna emanet ettiler DC evrenine. Okey. Mesela para almadan sonunu getirdi o işin. İnanmış herif. Ben bunu takdir ederim abi. Beğenmeyebilirim yaptığı işi. Anladınız mı? Ama şey oluyorum böyle. Helal lan. İnanmış adam. Sanatçı adam yapacak tabii. Yaptığı işi hiç beğenmiyorum ama yap kral. O da senin hakkın. Bir yerden sonra o gözle de bakmak lazım. Takım tutar gibi bakmamak lazım yani. There's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, yeah, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to... Bir de yaşlanmış lan. Yaşlanmış valla. Kral yaşlanmışım be. To get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Yani bu adamın şöyle bir kimileri için yetenek, kimileri için yeteneksizliği var. Adam gerçek aktörlerle, gerçek setlerde, gerçek filmler çekiyor ve CGI'miş gibi gösteriyor bunu. Gerçek insanları CGI gibi göstermek zor bir beceridir. Faydalı mı bilmiyorum. İyi mi? Bence değil. Ben çok bayıyorum. Ama Zack Snyder gerçek insanlarla, gerçek setlerde, gerçek filmler çekip sonra bunları Unreal 5'te renderlanmış gibi gösteriyor.
Ya Unreal 5 olsam Zack Snyder'a sponsor olurum yani. Derim ki kral senle ben aynı noktaya var. Yok abi. Levi's reklamı gibi filme bak. Ayaklananlar, ışın kılıçları, örümcek adamlar, şahgaga, naviler, maviler herkes var. Zack Snyder Netflix'e demiş ki abi nasıl bir film yapayım? Evet demişler. Başrolde kız Sofia Boutella mı ya? Sofia Boutella'ları çok meşhurdur. Boutella'nın reklam yüzü. Böyle bir şey olamaz ha. Orada koymuş, burada koymuş. Bir şeyler koymuş. Şey filtresini de kaldıramamış. En son bu Justice League'e 4 saatlik expansion çekmişti ya. Onun en sonunda arka bahçesinde Joker'i çekerken koyduğu aşırı derin fokuslanmış, aşırı sepia olduğu bir filtre atmıştı. Onu da kaldıramamış filmi çekerken. Neyse yolun açık olsun Snyder babuş. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special... Ulan bak bu oyunu çok merak ediyordum. Bununla ilgili merak ettiğim şu. Kardeşim bu single player mı? Co-op mu? MMO mu? Ney? Bu ben baksanıza Black Desert severim baya. Black Desert yani güzel bir iş yaptılar Pearl Abyss vakti zamanında. Son senelerde çıkıp da iyi kötü kendini tutturabilmiş nadir MMO'lardan bir tanesi. Bu şirket dikkat etmemiz gereken bir şirket. Bu Crimson Desert'ı çok merak ediyordum. Bakayım ne çıkar. Bakalım ne anlatacaklar. Gameplay update trailer to share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy. Ule. Uy. Ule. Of, kamera da sallanıyor. Vuruş hissi sevdalıları hislerini aldılar şimdi. Vay. Bayıltıları göster kral. Allah Allah. Lan ne oluyor oğlum? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum. What the fuck? Neler oluyor abi artık? Hakikaten everything everywhere all at once ha. Oha. Kombata bak kombata. Aa.
Allah Allah. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite. Yeah, Ice-T. Wait a minute. We're gonna talk about some Crimson Land. Neyse, Crimson Land ilginç ha. Çok abartıydı fragman bu arada. Uçuyorsun, zıplıyorsun, dövüş var, bilmem ne falan. Yani olmamış bir şey değil gösterdikler ama hani adamlar Assassin's Creed, Witcher, Red Dead Redemption, Bannerlord hepsinden biraz karıştırmışlar. Hepsinden az az koydularsa bok bir şey çıkar. Bir tanesinden bol koyup diğerlerinden küçük küçük koydularsa iyi bir şey çıkabilir. Bekleyip görmek lazım. Bunlar bu oyunu bayağı zamandır geliştiriyorlar bu arada. Neredeyse 4 yıl oldu, onu söyleyeyim. Bilmiyorum, aranızda Black Desert oynayan var mı? Ben Black Desert'ın da dünyasını ve dövüşlerini çok severdim zaten. Hayırlısı olsun. Çıkınca bakarız ama hani o kadar fazla şey gösterdiler ki insan biraz da şey oluyor. Kanka biraz abarttınız mı acaba falan diyorsun. Hayırlısı olsun bakalım yani. Çıkınca görürüz. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security. Is the component take too long? Vay, Payday'de hırsızlık yapacaklarmış da hırsızlıktan sen anlarsın deyip Ice-T'yi getirmişler. Ice-T de diyor ki ben hırsızlıktan anlarım diyor. Bu okey mi lan? Bu I know a lot about heists in real life. Bu Ice-T kim? Ice-T suçlu mu oğlum? Ben Ice-T'yi 65 yaşında adam. Bakayım hırsız mıymış Ice-T? Niye böyle? Hemen bakıyorum 2 saniye. Ice-T. Hırsızlığıyla mı meşhur? Aa, elektrik bugalı da oynuyormuş lan. Rapistan diye bir yerde büyümüş. Rapistan da çok zor bir isim. Aa, early criminal activity falan diyor. Hakikaten ha. Abi hırsızlık oyunu yapıyoruz. Gel sen hırsız adamsın, bize yardımcı ol deyip yo, kick some more of that iced tea, giving Maro his famous nickname. Ha. Esrar satmış. Tape çalmış. Aa, CJ lan bu baya. Ama hamile kız arkadaşını doyuracak kadar para kazanamamış. Hawaii'deyken bir tane pezevenkle tanışmış. Demiş ki sen de pezevenk olabilirsin demiş. Nasıl pezevenk olunacağını dersini almış. Hawaii'deyken araba teybi çalmaktan turntable, mikser, large speaker çalmaya geçmiş. Sonra çaldıklarına demiş ki lan ben bunları hep çalmayayım. Hırsızlık gibi çalmayayım, biraz da müzik gibi çalayım demiş. Çalmaya başlamış, ondan sonra rapçi gibi olmuş. Vay arkadaş ya. Ne kadar ilginç. Okey. Şey çok ilginç ama abi hırsızlık oyunu yapıyoruz. Gelsen biliyorsun anlat diye adamı çağırmaları çok ilginç ha. Alright, it launches September 21st. Helal reis sokaklarına da mı ya? First look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock's starting to the transport. Now, do what you need to do to... Vay be. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام.
لا أذكر مقدارها. Burası neresi ya? 2023 İstanbul mu? Arkadaşlar galiba 2023 İstanbul'da geçen oyun yapmışlar. Bir daha izleyelim 2023 İstanbul'u. Hiç haberim yok lan yerli oyun yapılıyor diye. Aç bakalım şu 2023 İstanbul'u bir izleyelim. Aç bakalım. Aksaray oynat. كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام. لا أذكر مقدارها. Metro ne taraf? Metro. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من قبل. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Bilmem ne üniversitesinin mezuniyet töreni mi bu acaba? Ben geçenlerde bir tane reel attım Instagram'a. Çok tepki çekti. Irkçısın sen falan dediler. Bilmem ne üniversitesinin mezuniyet töreni. Neydi onun ismi hatırlıyor musunuz? CS seni severdim ama Esenyurt'u tanıyamam. Bardağa taşıran son. Valla ne bileyim. Neydi o? Hatırlıyor musunuz ne üniversitesiydi o? Bahçeşehir Üniversitesi değil. Başka bir şey üniversitesi. O kadar fazla Arap mezun veriyorlar ki mezunların ismini okumak için Arapça bilen çevirmen çağırmışlar. Şeyli okuyor, tecvidli okuyor milletin ismini. Altınbaş Üniversitesi miydi? Dur bakayım ya. Bir tane story vardı, inanılmazdı yani. Neyse benim paylaştığım bayağı komikti de şimdi bulamadım onu. Neyse aç bakalım tekrar. Dur bir dakika. Dinleteceğim size. Açmaya üşendim ama. Aa ses kulaklıkta kalmış galiba lan. Evet kulaklıkta kalmış. Neyse aman. Üşendim şimdi. Hadi biz oyunumuza bakalım. Devam ki. Altınbaş Üniversitesi'nin videosunu izliyoruz. Devam. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Öte yandan bizim ülke siyasetini bir kenara bırakırsak Arabistan ne? Bu Arapça, Bağdat. Yani coğrafyasına uygun bir dilde yapmaları fragman hoş olmuş ya. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهار. السلام عليكم. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. وها أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Ya bu oyun bana
tırt olacakmış gibi geliyor da ön yargı mı diyeceksiniz bilmiyorum da. Yani şöyle çok tuhaf bir şey var. Ya ben bu oyunla ilgili şeyi de atlatamıyorum ya. Sanki bunlar Assassin's Creed'in Valhalla'ya bir tane DLC yapacaklardı da sonra baktılar satışlar falan iyi gitmiyor. Ulan dediler zaten bir sürü dede hala ilk Assassin's Creed'lerin devamının aynı kopyasını istiyor. Yapıştıralım Basım'la dediler. Assassin's Creed Valhalla'ya DLC çıkartacağımıza dediler. Çünkü bunlar Assassin's Creed Valhalla'ya DLC'si çıkarttılar biliyorsunuz değil mi? Bayağı saatlerce Zeus olarak oynayıp sağa sola ateş atıyorsun. God of War çakması neredeyse bir şey çıkarttılar. Bence bu Mirage'ı da bayağı diye çalışıyorlardı. Bunların çünkü kafasında var. Odyssey ve Valhalla 2-2,5 sene daha oynansın, sürekli content çıkartalım, sürekli iri ve diri kalsın diye bir kafaları vardı. Ama sonra muhtemelen satışları kötü etkilendi. Ubisoft bir senedir kötü gidiyor zaten finansal olarak. Muhtemelen dediler ki biz o DLC'yi ayıralım. O DLC'yi ayrı oyun olarak millete iteleyelim dediler. Bu konuyla ilgili hiçbir kanıtım yok. Ama benim yüksek gamer hissiyatlarım bana öyle söylüyor. Öyleymiş gibi geliyor bana yani. Çünkü yani eski Assassin's Creed'ler hem kısa hem biraz da dar oyunlardı yani. Öyle üzerinden bu kadar ekmek yenecek oyunlar değildi. Şimdi o yüzden şeyin arasında kaldılar. Bir sürü insan diyecek ki oh eski usul Assassin's Creed özlemişiz filan diyecekler. Ama sonra biraz oynayacaklar. Biraz oynayınca diyecekler ki hay Allah ya biz bunu hatırlıyorduk da bu kadar keyifli değilmiş ya bu falan olacaklar yani böyle. Niye bu kadar keyifli değilmiş ya biz bunu çok daha keyifli hatırlıyorduk filan diyecekler. Orada öyle ilginç bir durum yaşanacak bence. Ama bunlar benim naif öngörülerim. Tutmayabilir. Sacha Baron Cohen'in Diktatör diye bir tane filmi var. Çok seviyorum. Neyse bir ara konuşuruz bunu uzun uzun. Ne yapıyorsun bir yandan derseniz yolda dinlediğim kulaklığı kapatmayı unutmuşum da onu şarja takıyorum şimdi. Ne oluyor lan? Bir de abi başka bir problem daha var. O problemi de söyleyeyim mi size? Ya Asım'ın oğlu Basım'ı kim oynasın ya? Assassin's Creed Valhalla'yı bitiren herkes veyahut da ne ya bu kötü bir adam abi bu. Bu herif kötü bir villain ya bu kötü herif, kötü adam bu yani. Asım'ın oğlu Basım kötü adam, kötü. Kötü birisi, iyi birisi değil. Çok kökten kötü birisi. Spoiler vermeyeceğim ama neler çıkıyor Assassin's Creed Valhalla'da. Haliyle şimdi ben bu itoğlu iti niye oynayayım abi? Bir de kahramanmış gibi oradan oraya slow motion'da yürüyor. Oy falan diyor. Niye biliyor musun? Çünkü Assassin's Creed Valhalla'nın sonunu çoğu insan görmediği için. Assassin's Creed Valhalla'nın sonunu görmedikleri için bakıyorlar. 15 sene önce oynadığım dedemin Assassin's Creed'ine çok benziyor. O zaman hemen bir like basayım, hype'layayım falan gibi oluyor millet. O kadar ara bir iş gibi geliyor ki bana. Şey gibi yani bu kadar filmden sonra Marvel'ın gidip Iron Man ve Kaptan Amerika'nın omuz omuza verip güreştiği yeni bir film çekmesi gibi. Ya abi geçtik oraları artık. Tamam ben de çok seviyordum. Gelsin buyursun. Şeyler kaliteli insan. Ne onun ismi? Iron Man'i bilmem kimi ben de çok seviyorum. Fakat ne oluyor yani? Neyse hadi şu Gamescom bitirelim bakalım. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. Durun bakayım bir telefon geldi bu saatte anlamadım. Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases.
Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the show. Falan filan. To live from and the creator of Tekken, and Michael by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね。普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる。プレイヤー中心のですね。In the Mishima new mode, which is a class newer gameplay line, you'll experience some all new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. Brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Trailer ver abi. Going somewhere? Yes! 戦闘を開始する決めたから英語つけたらcomo son 失敗バジゲッソ Es hora de entrar Observa Hadroch J Heihachi Mishima is dead أريد معرفة الحقيقة Bütün dövüş oyunlarına bir de bir Arap karakter ekliyorlar artık. Street Fighter'a da eklediler şimdi Rashid. Buraya da El Hakika diye bir adam eklemişler. Vallahi en güzel hayatta paran olacak abi ha. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Bir de karakterlerin tasarımları bile benziyor ha. Aynı Habibi'yi koyuyorlar her yere. Şey gibi bu. 30 sene önce falan da zenci karakter ekleyelim deyip leopar desenli adam eklerlerdi ya habire. Hiç hakim değiller kültüre. Yapıştırıp geçiyorlar yani. Street Fighter 6'taki mod. Oha, bayağı Street Fighter 6'da ne yapıldığından haberdar olup açık dünya modu, customization falan eklemişler. Bayağı aynı kafa ha. Ready for the next battle.
There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the. Ya ben bir şey soracağım Allah aşkına. Call of Duty'yi ben Modern Warfare 1'den sonra takip etmeyi bıraktım. Modern Warfare 3 dediği remake değil mi arkadaşlar? Eski bir oyunun grafikleri güncellenmiş versiyonu bu değil mi? Modern Warfare'ın böyle yemiş bitirmiş arkadaşlar bir anlatabilirse. Vallahi anlamadım. Artık hiçbirine bir remake remaster yazma da kalmadı ha. Ulan yeni bir oyun mu yapıyorsun? Eski bir oyun. Eski oyun yapıyor çünkü hala bu adam var. Captain Prince. Reboot mu? Arkadaşlar nasıl reboot? 3. oyunun rebootu mu olur? Seri reboot geldi. Nerede rebootladılar? Nerede rebootladılar onu merak ediyorum. Çünkü rebootluyor olsan 3. oyundan rebootlamazsın. Yani reboot dediğim birden rebootlanır. 3'ten rebootlamak nasıl oluyor? Yani ben eski Modern Warfare 1 yerine yeni Modern Warfare 1'i alsam yeni bir oyun mu oynayacağım? Şey yok mu yani? Tankların arasından sürünüp Çernobil'de adamın kafasına spat diye ateş etmiyor muyuz? Tam helikoptere gidecekken ihanete uğrayıp üstümüze benzin döküp falan yakmıyorlar mı? Onlar yok mu? Bu sahneler yok mu? Ben bunu YouTube'dan bir inceleyeyim o zaman. Tuhaf bir durum olmuş. 2019'daki Modern Warfare bir reboot. Ha hiçbir yerde yazmıyorlar bunu öyle mi? Ben remake zannediyorum ha. Allah Allah. Okey. Remember No Russian falan sahnesi yok mu? İşte o Modern Warfare Remastered. Ha. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bunlar aynı oyunun aynı isimle yeni bir oyun çıkarttılar ve hiç kimseye bunu izah etmeye ihtiyacı duymadılar öyle mi? Abi. Çernobil bölümü yok. Remember No Russian 2'de yok, buraya koyacaklar. Allah Allah, çok ilginç ha. Aynı isimle yeni oyun çıkartıyorlar. Aynı karakteri de koyuyorlar. Bakıyor herkes diyorlar Kaptan Pirinç var, alıyorlar. Okey lan. Bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten içten içe Call of Duty'nin FIFA tayfasına hitap ettiğini düşünüyordum. FIFA tayfası her sene zaten aynı oyunu tekrar alıyor ya. Bence Call of Duty de aynı şeyi fark etti. Abi dedi biz FIFA'cılar oynuyor. Her sene aynı oyunu alıyor adamlar. Yapıştırın dediler. Bu sene Captain Price mor giyinsin, seneye mavi giyinsin, öteki sene yeşil giyinsin. Duvar pası ekleyin Captain Price'a falan dediler. Soğuk Mekteviş falan. Ha? Yapıştır. Çak. Yapıştır yürü. Oraya mı geldik? Allah Allah. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Aynı isimde başka oyun çıkartmak falan çok ilginç kafalar ya. Neyse. Ayıp oluyor abi. Yo estağfurullah da yani ben müşterisi olmadığım için doğru düzgün eleştiremiyorum. Dediğim gibi ben Modern Warfare 1
Bir de bıraktım. Modern Warfare 1'in o atom bombası sahnesi bilmem nesi falan. Çok etkileyici bir oyundu vakti zamanda Modern Warfare 1. Ama ondan sonra size yemin ediyorum şeyi takip edemedim. Modern Warfare 2 çıktı. Ben Modern Warfare alana kadar Black Ops çıktı. Black Ops'ta ne oluyor falan derken öbür taraftan ötekinin devamı geldi. Ona yetişemedik. Hadi Ghost geldi. Ghost'un ikincisi geldi falan derken Infinite Warfare bir baktım uzaydan uzaya atlayıp Press Fair to Pay Respects diyoruz Kevin Spacey ile falan. Ben oralarda dedim ki eyvallah Call of Duty bayağıdır artık bana hitap etmiyor. Ya seveni oynasın falan dedim saldım. Ama ben de zannediyorum ki bunlar remake yapıyorlar. Modern Warfare 3'ün bana maili geldi. İşte şöyle bir oyun yapıyoruz diye. Maile baktım şey anlamadım. Bu eski 3'ün devamı, remake mi, reboot mu? Modern Warfare 3 diye bir oyun daha önce var mıydı? Onu da hatırlamıyorum. Yani oyun sektörünün içinde olup da en kopuk olduğum serilerden bir tanesi gerçekten Call of Duty. Bir de Warzone diye bir şeyleri var. Warzone'da üçüncüsü mü çıktı? Ne oldu? PUBG'nin daha ikincisi çıkmadı. Sen üçüncünü nasıl çıkarttın? Üçüncü mü çıktı? İkinci mi çıktı? En son ne oluyor? Battleground oyununda niye ikinciyi çıkarıyorsun falan. Acayip karışık bir yer. Aşırı modern Call of Duty var ya aşırı karışık bir yer ya. Gerçekten çok karışık bir yer yani. Ondan sonra o komadaymış da o Captain Price'ı hayal ediyormuş falan. Zorttiri yani. Abi şaka sanabilirsin ama her oyuna Snoop Dogg DLC'si getiriyorlar. Her sene satıyor. Evet. Tokat oyunu yani bunlar. Özetle öyle mi? Başka oyunlar olsa anlarım da Call of Duty Modern Warfare için bu söylediklerim bence yanlış bir CS. Sonuçta efsane bir oyun yani reboot yapıştırmaları çok doğal ve bence iyi de oldu. Kanka o kadar efsane bir oyun olsa reboot yapılmasına ilk önce siz itiraz edersiniz. Adam şimdi kalksa Harry Potter'ı yeni oyuncularla sıfırdan tekrar çekse höst ulan eski oyunun eski filmin bir kalitesi vardı demez misiniz yani? Ne tuhaf iş. Hadi Şaban filmlerini tekrar çekelim o zaman. Nasıl kafa bu ya? Yani siz bir esere bir saygı duyuyorsanız öncelikle o eserin maymun edilmesine sevenler olarak siz itiraz etmez gerekmez mi? Ben yanlış mı düşünüyorum? Yani bir iş eğer efsaneyse eğer sen çok seviyorsan bu işi ne iş olursa olsun o işin maymun edilmesi ilk sizin kızmanız lazım ya. Bilmiyorum ki. Neyse hadi devam ediyorum. Bilmediğim konuda beni çok konuşturmayın çünkü bilmiyorum. Yani bilmediğim konuda ne yapabilirim? Maksimum cahil kahvehane yorum yapabilirim. Onu da Mesut'la GG'de yapıyoruz zaten. Mesut'la GG içerikte kalsın. Hadi devam ediyorum o zaman dostlar. Storyline, what can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but... Ay, ulan bir şeye bastım. Neyse. He's standing right behind you. Chat'te bir arkadaş demiş ki bence bu konuya girme CS. Çünkü PlayStation sevenlerin en büyük kitlesi Call of Duty tayfası. Niye girmeyeyim abi? Anlamadım. Vururlar mı beni evimde? Makarov mermisiyle duvardan mı sıkarlar? Ne yapacaklar? Ya ben zaten Call of Duty çok izlemez. De buradan da zaten Call of Duty'ye salladığım anlamını çıkartmayın. Call of Duty'nin kendisine sallıyorum. Öte yandan PlayStation için Call of Duty'nin ne kadar önemli olduğunu galiba en son davada hepimiz gördük. Koskoca PlayStation'ın CEO'su ceketini çıkarıp diz çöküp ağladı mahkemenin önünde. ne olur Call of Duty'yi Microsoft'a satmayın. falan oldu eşek kadar adam. It oldu it. God of War'ları ne çıkarıyorsunuz o zaman Uncharted'ları? Biz de adam zannediyoruz bunları. Neyse dur. Yürüyelim bakalım.
Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Wow. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go, Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Ben de chat'i okuyorum ha. Herkes Call of Duty'ciymiş vallahi, helal olsun. Benim bıraktığım sene millet başlamış resmen ha. Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Airstripes on. All
dropping. DZ clear. 3-1, kilo lead. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visuals. Visuals, Bravo inbound. Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Oo, sen neymiş burası? Kimi kurtaracaklar lan? Price'ını kurtaracaklar. Captain Prince. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Bu Nightingale güzel olacak bence bayağı ya. Şöyle Ark gibi olsa da uzun oynasak. İnşallah GeForce Now'a da gelir de download et bunları oynarım. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary.
Can fly. Let my words steer your steps. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. Are capable of uncalled finger motion can fulfill my new people. İşte bu her şeyi değiştirir. Bu oyunlardan da bir tanesini oynadıysan hepsini oynamış gibi oluyorsun ha. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres Gina here. Torres. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Bu oyun da bayağı tadı çıkacak. Bununla ilgili inceleme düştü mü hiç bu hafta? That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the Hadi fragmana bakalım. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release.
The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Demons? Looks like nowhere to. 3-year amp plus the announcement. Allah Allah, bir Hoyoverse bir şey daha geldi. Ha, direkt şey gençim bunlar. Magician standing right here. Wow, ne olduk lan? Buraya nasıl geldik? Hah. Magician standing. Genshin konser turu. Allah Adventure Allah. is a first look. Ha, şu Lords of the Fallen'a bir bakalım. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. Güzel gözüküyor. See what they have made of it. Niye aynı oyuncu ikinci kere yapıyorlar acaba? Greed, hatred, suffering, chaos. Dari. Now you will know darkness, brother. You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you look into the shadows, might be the shadows look back. Bunlar 3-4 sene önce, yok 5-6 yıl oldu galiba. 5-6 yıl önce Lords of... Ne? Lords of the Fallen. Lords of Fallen diye mi çıkartmışlardı? Bir tane kelimeyi değiştirip aynı oyunu tekrar çıkıyor. Ama muhtemelen aynı oyun değil. Ama arka planda şöyle bir el duruyor. Bak, kapak görselinde de görürsünüz. Ana görselinde de o vardı. Bu çok ilginç bir iş ha. Aynı ilk sefer denedik, tutmadı. İkinci kez deniyoruz. Bunun daha önce bir globalde örneği var mı bilmiyorum yani. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers.
Here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Artists, we saw many opportunities. Earlier, amazing game. Now I'm here with Mochi Dragon to cosplay. Do I... Ulan sürekli başlangıçta bir yere atıyor ya. This is, you know, we know you from a lot of great. Check out creators on TikTok. Shooter from Nexon, the crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Bu ne acaba? Final Fantasy 16 mı? We must follow the will of the ancestors. Final Fantasy 14. Accept your calling, descendant. The descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart! This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. There's a Grave Walker. Hi. How's Surface World? How are you? Thank you to understand. Right there. Of being first. Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. Aha Arthur. Arthur lan. Arthur gelmiş ha. Hoş geldin lan Arthur. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, you know, we know you from a lot of great, you know, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys, I mean, you guys did full-on, I mean, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, you know, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean,
The hole is butt made. When we were... Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. Bunlar sahneye çıkmadan önce demişler ki abi hadi senin popo deliğinden bahsedelim. Ha popo deli değil mi ya? Poposuya delik açmış falan filan. Çok komik olur diye düşünmüşler. Ama işte herkes yani insan hayatta bir şeyde iyi olunca geri kalan şeylerde bazen illa iyi olmak zorunda gibi değil. Mesela sizler belli ki çok başarılı ses sanatçılarısınız ama belki de espri işini başka birine Working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Yani 5 kişiye bira masasında anlatıyor olsan ve alkollü olunsa belki güldürürsün de yani. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julie, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to... Joff hemen geçti konuyu. Bunlar göt deliklerinden bahsetmeye başladılar. Kıza söz vereyim bari dedi. Ne kadar cringe, kötü bir andı ya. Play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. Sen de popo deliklerinden bahsedeceksin mi abla yanındaki ergenler gibi? It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Tiersen 20 kişiye abonelik hediye etmiş, sağ olasın. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure. Await further information. Kimse sizden komik olmanızı beklemiyor bir de yani. Yetenekli olmanızı bekliyoruz ve yeteneklisiniz yani. Yeter, eyvallah. No. Benim böyle şu an burada aniden top çevirmeye kalkıştığımı düşünsenize. Beceremiyorum sonra. Ay Allah diyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, top çeviremedim falan. Yani kimse benden top çevirmemi beklemiyor abi şu anda. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle, of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. For every destination, an expedition. Ben oynarım ya bunu. Seviyorum böyle şeyler. Seviyorum böyle şeyler vallahi, bak bu oynanır. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car. Aynen. Aynen kardeşim, cool. Cirev. September 4th, and we have a special O&L will be available through Motor. CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077, Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look
at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Damn, clean view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Vehicle Combat mi? Got a net runner sitch here. Ya bu Vehicle Runner şey değil mi ya? Cyberpunk'ın ilk bölümünde de olduğu için oyun boyunca olmaya devam edecek zannediyorsun. Ama bir daha hiç olmuyor. O galiba. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. Yeah, One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay.
Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. Eski Blizzard The lowliest real-time Infernal strateji units are tayfanın the worker geliştirdiği yeni oyun bu. imps. You might think they're cute, but don't get too close. Patron oynarım. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Aşağıda almost served yazıyor. Now from Plane. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you game makers to step up and act in content, for changing nominees to start win studio. Here's Windsor. I'm accepting to allow them to on behalf of I'm accepting this award on behalf of head of Xbox and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Sahibi geldi. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made game with class. 40 different and find be available to play here. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Bu Last Epoch bende Steam'de var, bir türlü açıp oynamadım ben. Merak Every ettim single skill oyunlardan bir would have its tanesi. own build-defining Ama o skill kadar tree. çok ARPG var ki. Crafting and finding items. Diablo'su var, Path of Exile'ı var. Bir de buna giremedim A really yani. cool game. Speaking of cool games, please welcome
the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. Ha, Snap adam bu. Snap'tar oldu, hatırladınız mı? Aşırı heyecanlı bağırıyor. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Bazı sesler it's nasıl on yükseliyor? Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Ready to get out there? Next big thing and I'm on the move. Best watch your step when I'm coming through. We have a lot to talk about. Already it's a classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. Okay. Aha. Activating cerebral coral control Armored device. Core. Robot Souls. Augmented human C4621. Zerre heyecanlanmadığım oyunlardan bir tanesi de bu. Ha, oyun yerine oynansın, eğlenir ama ben çok uzak hissediyorum kendimi bu tarz oyunlara. Yok, oynamayı düşünmüyorum arkadaşlar. A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But Şu sahneye seçtikleri müziğe bakın. Deli misiniz abi siz ya? Of. But I survived. And the next I am, who's come all in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. We had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I got to say, every
trailer you drop just gets crazier and crazier. So, since we believe the reaction people having to the game, crazy stuff. Yeah. Trailer göster. Ha. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You did not forget that, General. Once again, to honor my hang. Champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. Vay be, şimdi de Liu Kang Raiden'ı eğitiyor ya. Whom shall I face? Raiden'ın tanrı değil acemi olduğu bir oyun oynamak çok ilginç olacak ya. Destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Bayağı ilk oyuna dönüş. Please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us about creating that ultimate power fantasy. And obviously, it's Peki abi, fragmanınız var mı? Season 1, because we all making the track in October, the world premiere made game about hope, love, friendship, and robots. Ne bu, Borderlands mi? In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours.
That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. Abi gel bize fragman ver. Çok anlatıyorsunuz çünkü. Gameplay göster, fragman göster. Daha geçenlerde bir de anlattı bu herif. In a horror story, they're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult bleeding. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just run up me out of the story. Amazing, and I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months. Debate about turning streaming live will be a very. Evet sevgili arkadaşlar. Bir Gamescom izleme maratonunun daha sonuna geldik. Aşırı da bir şey kaçırmamışız. Öte yandan işte takip etmek lazım ki oyun haberlerinde konuşalım. Hayırlısı olsun bakalım. Starfield'ımız geliyor. Avium çıkmış. Asıl büyük haber bugün Gamescom'un dışında duyurulan artık şeylerin Game Pass oyunlarının GeForce Now'a gelmeye başlaması haberi. Büyük olay, büyük haber. Bakalım o nereye gidecek. Peki neyse sevgili dostlar. Ay ne oldu? Ha. Kendinize iyi bakın. Bu gecelik bu kadar diyorum. Beni de uyku bastırdı. Kaçıyorum. Zaten 3 olmuş. Yarın akşam Baldur's Gate'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öptüm sizi. Haydi görüşürüz. İyi geceler.